Bir ülke düşünün, toprağı yok denecek kadar az, doğal kaynağı sıfır, içme suyunu bile komşusundan almak zorunda. Etrafı dev ülkelerle çevrili, Endonezya, Malezya, devasa nüfuslar, devasa topraklar. 1965'te bağımsızlığını kazandığında kimse ona 10 yıl ömür biçmiyordu. Ama bugün o ülke kişi başı gelirde Amerika'yı, İngiltere'yi, birçok Avrupa ülkesini geride bırakmış durumda. Burası Singapur. Bu videoda size sadece nerede yemek yenir, nerede fotoğraf çekilir onu göstermeyeceğim. Çünkü Singapur sadece turistik bir rota değil, aynı zamanda bir sistem mühendislik harikası. Bu videoda şu soruların cevabını arayacağız. Singapur nasıl bu kadar zengin oldu? Bir ada devleti dünya ticaretine nasıl yön veriyor? Bu sistem gerçekten halk için çalışıyor mu yoksa her şey vitrinden ibaret mi? Burada yaşamak gerçekten bu kadar pahalı mı? Ve en önemlisi, bir Türk turist olarak gezdiğinizde sizi nasıl bir deneyim bekliyor? Hazırsanız küçük bir adanın dünyaya nasıl meydan okuduğunu, betonla yeşili nasıl kucaklaştırdığını ve bir balıkçı köyünden dünya devine dönüşüm hikayesini birlikte keşfedelim. Tarih 9 Ağustos 1965. Singapur, Malezya Federasyonu'ndan ayrılıyor. Ama bu bir zafer değil, adeta bir zorunluluk. Kimse onu istemiyordu. Malezya sen gideceksin diyordu. Endonezya tehdit savuruyordu. Singapur tek başına kalıyordu. O gün dünyaya bakanların gördüğü manzara şuydu. 2 milyon nüfuslu, işsizliğin kol gezdiği, evlerin gecekondulardan ibaret olduğu bataklık bir ada. Doğal kaynak yok, petrol yok, altın yok, tarım yapacak toprak yok. Su bile Malezya'dan boruyla geliyor. Kısacası kimse şans vermiyordu. Ama Singapur'un görünmeyen bir kozu vardı, stratejik konumu. Malakka Boğazı'nın tam ağzında, dünya deniz ticaretinin 1/3 buradan geçiyor. Çin'den Avrupa'ya, Hindistan'dan Japonya'ya tüm rotalar Singapur'un burnunun dibinden akıyor. Ve işte bu noktada devreye bugün dünyanın en işlek limanlarından biri giriyor. Port of Singapore. Bugün bu liman dünyanın en büyük konteyner limanları arasında ilk sırada. Dev gemiler burada yük indirip bindiriyor. Singapur sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda bir ticaret üssü, bir lojistik merkezi, bir finans deposu. Ama bu başarı sadece coğrafyayla açıklanamaz. Çünkü dünyada stratejik konumda olup da bunu değerlendiremeyen onlarca ülke var. Singapur'u farklı kılan şey liderlik ve vizyon. İş başına geçen Lee Kuan, ekibi şunu çok iyi anlamıştı. Bizim petrolümüz yok ama beynimiz var. Bizim toprağımız yok ama disiplinimiz var. Ve sistemi inşa etmeye başladılar. Birinci hamle yabancı yatırım. Singapur kapılarını dünyaya açtı ama sadece buyurun gelin demedi. Şartlar koydu. Vergi indirimleri, yatırım teşvikleri, bürokrasinin sıfırlanması. Bugün dünyanın en büyük şirketlerinin Asya merkezleri Singapur'da. İkinci hamle yolsuzluğu bitirmek. 1960'larda Singapur'da yolsuzluk diğer Asya ülkelerinden farksızdı. Ama Lee Kuan Yew yüksek maaş sıfır tolerans politikasını başlattı. Bakanlara, hakimlere, memurlara piyasanın en yüksek maaşlarını verdi. Ama karşılığında en ufak bir yolsuzlukta iş bitirildi. Hapis geldi. Bugün Singapur dünyanın en az yolsuzluk yapılan ülkelerinden biri. Üçüncü hamle eğitim. Singapur çocuklara şunu dedi. Sizin en büyük sermayeniz beyniniz. Eğitime akıl almaz yatırımlar yapıldı. Öğretmenler toplumun en saygın meslek grubu haline geldi. Bugün Singapur'un öğrencileri matematik ve fen bilimlerinde dünyada ilk sırada. Dördüncü hamle düzen ve disiplin. Kurallar konuldu, sakız yasaklandı, çöp atmak büyük ceza, sokaklar tertemiz, trafik düzenli. İnsanlar kurallara uyuyor çünkü sistem çalışıyor ve sonuç. Bugün Singapur, finans, teknoloji, lojistik, ilaç sanayi, savunma sanayi gibi birçok alanda dünya oyuncusu. Peki tüm bu zenginlik sadece vitrinde mi yoksa halk gerçekten bunu hissediyor mu? İşte şimdi asıl merak edilen soruya geliyoruz. Singapur'a indiğiniz anda ilk fark ettiğiniz şey düzen. Her şey planlı, her şey yerli yerine. Kaldırımlar geniş, yollar temiz, trafik akıcı, toplu taşıma dakik. Metro sistemi o kadar gelişmiş ki neredeyse adanın her yerine ulaşabiliyorsunuz. Şimdi biraz da konut meselesine girelim. Singapur'da ev fiyatları malum dünyanın birçok büyük şehrinde olduğu gibi burada da yüksek. Halkın yaklaşık %80'i devlet destekli bir konutta yaşıyor. Ama bu da konutlar bizdeki toplu konut algısından çok farklı. Tertemiz, düzenli, sosyal donatları olan çoğu zaman havuzlu, spor salonlu siteler. Genç çiftlere devlet ciddi destek veriyor. Uygun krediler, hibeler, ev sahibi olmak teşvik ediliyor. Ama tabii kuralları var. Mesela bekarlar 35 yaşa kadar HDB alamıyor.
ya da ev alırken etnik bir denge gözetiliyor. Peki hayat pahalı mı? Evet, ama göreceli. Singapur dünyanın en pahalı ülkeleri listesinde sürekli ilk sırada. Özellikle iki kalemde çok ciddi fiyatlar var. Birincisi araba. Singapur'da araba sahibi olmak neredeyse lüks değil, statü sembolü. Çünkü araba almak için önce sahip olma belgesi almanız gerekiyor. Bunun fiyatı arabanın kendisinden bile pahalı olabiliyor. 50 bin dolarlık bir arabaya 70 bin dolarlık belge eklenince ufak bir sedan araba 150 bin 200 bin Singapur dolarını bulabiliyor. Bu yüzden halk toplu taşıma kullanıyor. Zaten sistem o kadar iyi ki araba şart değil. İkincisi kira. Merkeze yakın güzel bir semtte 2+1 dairenin kirası aylık 4 bin ile 5 bin Singapur doları civarında. Yaklaşık 150 bin 200 bin TL. Tabi merkezden uzaklaştıkça fiyatlar düşüyor ama şu da var, Singapur'da gelir seviyesi de yüksek. Asgari ücret diye bir kavram yok aslında ama niteliksiz işlerde çalışan biri bile aylık 2000 ile 3000 dolar kazanıyor. Profesyonel mesleklerde bu rakam 10 bin ile 15 bin dolara kadar çıkıyor. Ve Singapur fiziki olarak küçük bir ülke. Ama her köşesi ayrı bir dünya. Modern mimari, tropikal bitki örtüsü, dev gökdelenler ve tarihi dokular iç içe geçmiş durumda. Ve bu şehrin kalbi neresi dersiniz? Buranın gece manzarası gerçekten tarif edilemez. Dev gökdelenler, ışıklar içinde yüzen oteller, suya yansıyan rengarenk ışıklar. Marina Bay Sands Oteli, 3 gökdelenin üzerinde duran dev bir gemi gibi. Mimari bir harika. Akşam saatlerinde burada yürüyorsunuz. Sağınızda lüks mağazalar, solunuzda dev bir alışveriş merkezi, önünüzde ışıl ışıl bir şehir silüeti. İnsanlar koşuyor, turistler fotoğraf çekiyor. Her şey tertemiz. Burası Singapur'un dünyaya verdiği mesaj gibi. Biz küçük olabiliriz ama güçlüyüz, moderniz ve gelecekte yaşıyoruz. Singapur'un sembolü. Yarı aslan, yarı balık. Aslan Singapur'un isminin kökenlerinden geliyor. Sanskrit'te aslan şehri. Balık ise balıkçılıkla başlayan hikayesini simgeliyor. Turistik mi? Evet, fazlasıyla. Ama fotoğraf çekmeden dönmek mümkün değil. Orada durup etrafı izlerken şunu düşünüyorsunuz. Bir zamanlar bu sularda balıkçı tekneleri vardı. Şimdi ise milyar dolarlık fon yöneticileri, dünyanın en büyük bankaları, teknoloji devleri var. Gerçekten büyük bir dönüşüm. İşte burası tam anlamıyla bir mucize. Dev yapay ağaçlar, süper tree deniyor. Yükseklikleri 50 metreyi bulan bu dev yapılar aslında dikey bahçeler. Üzerlerinde yüzlerce tür bitki yaşıyor. Güneş panelleriyle enerji üretiyorlar. Yağmur sularını topluyorlar. Gündüz başka bir güzel, gece başka. Şimdi başa dönelim. Singapur'a iniş yaptığınız yer Changi Havaalanı. Burası sadece bir havaalanı değil, dünyanın en iyi havaalanı seçilen bu yer adeta bir destinasyon. İçinde dev bir şelale var. Kapalı alanda 40 metre yükseklikten düşen bir şelale. Etrafında tropikal bahçeler. Oteller, sinemalar, yüzme havuzu, kelebek bahçesi, 24 saat açık mağazalar. Aktarma yapacak olsanız günlerce burada vakit geçirebilirsiniz. Daha ülkeye girmeden biz işi ciddi yapıyoruz mesajını alıyorsunuz. Peki bir Türk turist olarak Singapur'da ne yaşarsınız? Benim için Singapur düzenin, disiplinin ve geleceğin ülkesiydi. Singapur bana şunu gösterdi. Bir ülkenin toprağı, petrolü, madeni olmayabilir. Ama doğru vizyon, doğru liderlik, doğru sistem ve disiplinle her şey mümkün. Küçücük bir ada, toprağı yok, suyu yok, madeni yok. Ama dünyaya ekonomik, sosyal ve kültürel ders veren bir ülke. Singapur size ilham mı verdi yoksa fazla mı düzenli, fazla mı kuralcı buldunuz? Bir Türk olarak orada yaşamak ister miydiniz? Yoksa kaosun içinde biraz daha huzur mu arardınız? Yorumlarda mutlaka yazın. Gerçekten merak ediyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Bu tarz ülke analizleri, şehir rehberleri ve gerçek maliyet içerikleri için kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki ülkede görüşmek üzere, hoşça kalın.